Viyana'nın kapılarına dayandık. Viyana'nın kapılarını arıyoruz. Ama çiçekler güzel Hayır. mi bilmiyorum. Hayır. Hiç alan yok. En çok ele geçirilmek istenen şehri. Ve 6 hafta yılda tatilleri varmış. Bunlardan birisi Osmanlı'ya dayanmış. Sizce Serhat derece alsa çekmez miydi? Parlamenterlerin maaşı 9.000 euroymuş aylık. Eğer para vermeden gezmek istiyorsanız Doğu ile Batı arasında bir sentez. Böyle burası böyle. Selamlar. Pardon, bu kadar herkes bize baktı. Baksınlar ya. Aman Selamlar. be. Yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün Herkes bize bakıyor. ya baksın. Sen YouTuber'sın. Utanma böyle şeylerden. Bugün Viyana'dayız. Viyana'nın kapılarına dayandık. Viyana'nın kapılarını arıyoruz. Bu dayandığımız kapılar nerede? Bu şehir niye bu kadar çok? Dünyanın en çok kuşatılan şehri. En çok ele geçirilmek istenen şehri. Doğu ile Batı arasında bir sentez. Böyle burası böyle. Bu Doğu, bu Batı. Burası böyle tam ortada kalıyor. Sağdan ezmişler, soldan ezmişler. Gelip bastırmışlar, bastırmışlar arada. Çok almak istemişler ama bazıları almış, bazıları alamamış. Biliyorsunuz Avrupa'nın en büyük hanedanlarından biri olan Habsburg Hanedanlığı'nın merkezi burası. Birçok saray var, onların inşa ettirdiği yapılar var. Onun haricinde şehrin etrafında çok güzel kafeler var, yürüyüş yolları, parklar. Muazzam güzel bir şehir. Zaten üst üste bilmem kaç yıl dünyanın en yaşanabilir şehri ödülünü de almış. Biz 2 gündür buradayız. Bayağı hoşumuza gitti şimdiye kadar. Güzel, bayağı. Gitmeye, daha da sevmeye devam ediyoruz. Şimdi birlikte dolaşalım. Bu güzellikleri birlikte görelim. Şimdi bu videonun içinde size güzel birkaç numaralar söyleyeceğim, trikler söyleyeceğim eğer buraya gezmeye gelirseniz. Eğer gezmeye gelmeyecekseniz de önemli değil. Yine de ilginç bilgiler sizin de dikkatinizi çekecektir eminim ki. Şimdi Viyana Stadtpark'a geldik. Çok güzel çiçekçiler var burada, böyle rengarenk çiçekler var. Evet, çok güzel çiçekçiler ama çiçekler güzel Hayır. mi bilmiyorum. Hayır. Hiç alan yok. Sadece diyor ki bak güzel çek bunları YouTube'da görsün insanlar diyor ama yok, neyse. Bırak beni gidip alacağım. Tutma beni, beklesene gidip alacağım. Bekle beni gidip alacağım. Ama durmuyorsun ki. Dursan bak durmuyorsun ki, hep yürüyorsun. İtiyorsun beni arkadan. Yürümesen gidip alacağım, beklemiyorsun. Beni arkadan itiyor arkadaşlar. Şov yapıyor. Hayır lan, gördünüz mü? Böyle bir şey. Çıkar göster. Çıkar göster! Şimdi Straten Park'a geldik. Burası bayağı şehrin ortasında Central Park vari bir ortam. Ama tabii çok daha küçüğü. Ona rağmen yine de burası kaç bin kilometre biliyor musun? Burası 65.000 metrekare. Böyle şehrin göbeğinde bir yer. Ama böyle yeşil. Yemyeşil oturabileceğiniz. Böyle Ama ve böyle yeşil. ama yemyeşil şehrin ortası. Tam komik mi? Komik abi, komik. Aç şuna git. Ama şu an Sen çok ne kadar soğuk. güzelsin ya. Şu renklerle falan var ya, inanılmaz güzel çıkıyorsun. Allah sahibine bak. Evet. İçeride tam olarak 6 tane heykel var. İlk heykelimize denk geldik bile. Altısını da görecek miyiz? Hayır. Bilin yani, var 6 tane. Evet, şimdi Evet. şu güzel Karl Kilisesi'ne geldik. Doğru. Değerli Hazal ve Serhat izleyenleri. Şu an St. Karl Kilisesi'nin önünde bulunmaktayız. Bu kilise Habsburg Hanedanlığı'na ithaf edilmiş bir kilise. Efendime söyleyeyim. Teşekkür ederiz Serhat Bey. Ya bu Ama kilise bir dakika bayağı- konuşturmuyorsunuz. O yarım saat konuşuyor, benim burada bir dakika Tamam konuşturmuyorsunuz. Serhat Bey siz de Daha da konuşturdunuz ama sen siz sözünüzü bilmem ne bitirmiyorsunuz. katedraline gelme. Tamam. Daha da gelmem. Şimdi size o zaman bir trik vereyim. Heh. Biz dün Viyana'yı bir rehber eşliğinde gezdik. Normalde takip ettiğimiz dijital bir uygulama vardı ama onun burada turları yoktu. Dedik ki burada koca Viyana'yı kendiniz öyle baka baka gezmeyelim. Bir rehber bulalım illaki dedik. Airbnb'de rehberler yaklaşık kişi başı 30 euro civarında falan. Bir de Groovalk diye bir uygulama var. Bu Groovalk'ta yine profesyonel
rehberler var. Zaten şehirlerde profesyonel olmayan rehberlerin dolaştırması yasak normalde. Bu rehberler şöyle çalışıyor. Önden rezervasyon yaptırıyorsunuz, yerinizi ayırtıyorsunuz. Size daha önceden belirttikleri bir noktada buluşuyorsunuz bu rehberlerle, ücretsiz. Free walk olarak da geçiyor bu arada. Evet, ücretsiz bir şekilde rehberle dolaşıyorsunuz. Bayağı 2 saat, 3 saat rehberin çizdiği rotaya göre zaten sizi önceden bilgilendiriyor. Dolaşıyorsunuz. Günün sonunda hikaye bittiğinde, gezi bittiğinde bahşiş veriyorsunuz. Bu şekilde çalışıyor. Bahşiş de hani gidip tabii 3 euro, 5 euro değil, yani öyle öldürmeli bir durum yok. Ama yaklaşık kişi başı 10 euro ile 20 euro arasında güzel bahşiş olarak geçiyor. Yani bekledikleri o aslında, kişi başı 10 ile 20 arası. Biz 2 kişi mesela 30 euro verdik. Mis gibi de dolaştık. 2 saat, 2,5 saat hatta. Gezdik, dolaştık, tarihini öğrendik ve bize böyle restoranlar, kafeler falan önerdi. Eğer siz de böyle bir rehber eşliğinde falan gezmek isterseniz 2-2,5 saat gezebilirsiniz. Ama diyorsanız ki ben hiç para vermek istemiyorum, o zaman bu videoyu izlemeye devam edin. İleride bir başka yöntemim daha var. Hiç para vermeden rehberlik gezebileceğiniz. Ve ayrıca zaten bizim videomuzda da çoğu yeri öğrenmiş olacaklar. Evet, burada da çoğu yeri Ama tabii öğrenmiş biz tarih olacaksınız. falan anlatmıyoruz. Yani tarihini falan dinlemek isterseniz öyle Evet. rehberler daha iyi. Şimdi gelin kilisenin içine girelim. Hadi yiyelim, paralı mı burası? Bilmiyorum, göreceğiz. Girmezsek anlayın ki paralı. Evet, içerisine giriş girmediğimizden anladığınız üzere. 9,5 euroydu. Ve orada içerinin resimleri dönüyor. İçeride çok bir numara göremedim. Sizin için çektim. Evet. Yani siz kendiniz karar verin gelince. Eğer ne bileyim daha önce böyle kiliseler görmediyseniz böyle havalı, şaşalı, bence girip görün kesinlikle. Ama biz daha önceden böyle bu tarz çok yer ziyaret ettik. O yüzden biz girmedik. Biz girmedik. Yani bu arada kapının girişinde konser bileti satıyorlardı ve burada her yerde böyle eski tarzda abiler giyinen abiler dolaşıyor ve size konser bileti satmaya çalışıyorlar. Çalışıyorlar dedim, yani hani böyle konser bileti satıyorlar. Yani bildiğiniz. Ama İtalya'da böyle makarnacılara, pizzacılara sokmaya çalışıyorlar. Burada konser bileti satıyorlar. Her yerin bir olayı var yani. Buranın da konser bileti. En azından Vivaldi, Mozart, Schubert. Tamam, anladı, tamam. Bu arada eğer o büyük salonlarda izlemek istiyorsanız onların çok önceden Aydın biletlerini geldi, almanız çıkıyormuş. gerekiyor. Biz biletimizi aldık bayağı bir önceden ve buranın büyük opera Biz salonunda operaya gideceğiz. operaya gitmeyeceğiz. Selahattin haberi yok tabii ki de baleye gideceğiz. Evet, baleye gideceğiz. Parasını ödedim. Gerisini bilmiyor. Onu biliyorum. Yok be, biliyorum, baleye kafam karıştı. Tamam. Öyle yani, geleceğiniz tarihlere önceden bakıp böyle biletler satın alabilirsiniz. Niye bu kadar mutlusun ya? İspanyol atlarının olduğu yere geldik şimdi. Böyle. Bu atlar böyle dans ediyor. Bunları ona göre eğitiyorlar ve siz bu dansı falan izleyebiliyorsunuz ya da bunların işte dansa nasıl hazırlandığını, antrenmanlarını falan izleyebiliyorsunuz. Tabii ki ücret karşılığında. Birazcık pahalı bence. Normal gösterisi ne kadar bilmiyorum. Ama antrenmanları 27 euro değil mi? 27 euro A antrenmanı. kategorisi, B kategorisi 18 euro. Kategori. Kategori değişiyor fiyatları. Bu atları burada tuttukları için ben birazcık üzülüyordum. Bir de böyle hani işte dans için kullanıyorlar, insanları eğlendirmek için kullanılıyorlar diye. Ama bu atlar çok iyi bakılıyormuş arkadaşlar. Yani her hafta Senden, doktorları benden daha iyi. geliyormuş. Evet, her hafta doktoru geliyormuş, özel diyetleri oluyormuş ve 6 hafta yılda tatilleri varmış. Benim 6 hafta tatilim yok, öyle düşün. Bir ata gibi o. Hiçbir şey yapmadan, antrenman olmadan, yürüyüş bir şey olmadan hafta takılıyorlar öyle. Aynen, zorunlu tatilleri varmış. Şimdi bu Çok atları, güzel. Daha ne söyleyeceksin bu atları bıraktıktan sonra şimdi çok güzel bir binaya geldik diyecektim. Çok güzel bir kapıya geldik, evet. Kapıya. Şöyle devasa, şu karşıdaki Raiffeisen Bankası. Raiffeisen Bankası. Buranın en çirkin binası. Burada atlarla gezebiliyorsunuz. Böyle at arabaları çokça var. Böyle biniyorsunuz, size bu bölge etrafında yarım ay şeklinde turlar yapıyorlar. Böyle istediğiniz yere gidebiliyorlar falan. Ne kadar ama bilmiyoruz. Biz hiç sormadık atlarla dolaşma olayını. Şimdi burası Kahramanlar Meydanı. Neden Kahramanlar Meydanı? Bu 2 tane baba yiğit var. General bunlar. Karşılıklı heykellerini de dikmişler. Bunlardan birisi Osmanlı'ya dayanmış. Bayağı müthiş taktik böyle anlatıyorlar. Müthiş dehasıyla Osmanlıları püskürtmeyi başardı. Bizim dayandığımız kapılar herhalde bunlardı.
bu bölgenin etrafındaki kapılara dayanmış. Olabilir. Diğeri de o zamana kadar yenilmez denilen, insan olmadığı düşünülen Napolyon'u yenen diğer general abimiz. O da Napolyon'u ilk yenilgiye uğratan general. Zaten o saatten sonra Napolyon'un çöküşü başlıyor. İkisinin heykelini buraya dikmişler ve buraya Kahramanlar Meydanı demişler. Evet. Parlamento binası var, meclis binası var, saraylar var, arada önemli kilise var. lokasyonlar. Şimdi o tarafa doğru yürüyelim çünkü orada inanılmaz tarihi, inanılmaz güzel yerler var. Oraları görelim birlikte. Şimdi meclis binasına geldik. Bu meclis binası ışıl ışıl. Gördüğünüz üzere bembeyaz, sarıları da sapsarı falan. Sebebi de daha yeni renove edilmiş olması. 2017'den 2022'ye kadar renovasyondaymış. Ama şansımıza bu yıl bitmiş. İnanılmaz şaşalı duruyor. Direkt zaten tapınak gibi ön tarafı. Oranın üstünde Helenistik dönemden böyle heykeller falan var. Ve bu parlamento binası haliyle parlamento binası olduğu için her parlamento binasında olduğu gibi halka açık. İsteyen istediği gibi girip etrafı dolaşamıyor. Ama içeriye girişler ücretli mi değil mi bilmiyorum. Birazdan Ücretli içeri muhtemelen girmeye gişeler çalışacağız. var çünkü. Ama burası dediğim gibi çok muazzam, çok büyüleyici. Bob Dylan da öyle düşünüyor olacak ki albümünde buradaki heykellerden birini kullanmış. O heykeli arıyoruz, henüz bulamadık. Belki içerideki heykellerden biridir. O Belki. heykeli bulduğumuzda da size göstereceğiz. Bob Dylan albüm kapağında bulunan heykel. Ya burada çekim yapmak serbest mi değil mi bilmiyoruz. İçeri sızdık ama biz böyle Çekiyoruz köşelerden böyle gidelim. duvara doğru. Çekim yaparken köşelerden çekiyoruz. Arkadaşlar biz dönmüyoruz. Burada işe başladık. Parlamentoda. Çok tatlı yapmışlar ya. Buraya böyle fotoğraf alanı yapmışlar. Fotoğraf çekiliyorsunuz, burada yayınlıyorlar. 40 dakika boyunca mı burada kalıyor acaba? Ne oluyor? Hiç bilmiyoruz. Mesela burada ilginç bir bilgi. Parlamenterlerin maaşı 9.000 euroymuş aylık. Vergiden önce tabii bundan vergi kesiliyor. Yani öyle çok ağam şahım bir para almıyorlar. Aylık böyle 6.500-7.000 arası bir para alıyorlar sanırım. Ki parlamenterler için aslında çok değil. Bir ton dert tasa çekiyorlar. O yüzden sanırım burada politikacı olmak o kadar da havalı ya da ne bileyim değecek bir şey değil. Bizim ülkenin aksine maalesef. Şimdi parlamento binasından çıktık. Eyvah %10 batarımız kaldı. İçeriye girerken para istemediler bizden. Biletli değilmiş. Dua edin yeter dediler. Bir duanızı alırız dediler. Biletli değilmiş. Orada bir tane QR kod var. QR kodu okutuyorsunuz. Böyle kısa adınızı, soyadınızı falan yazıyorsunuz. Ziyaretçi formu doldurtuyorlar. Ha, mailinize de bir tane daha QR kod geliyor. Kimliğinizi gösteriyorsunuz. Giriyorsunuz içeri. İçeride neler vardı? Bir kütüphane vardı. Teknolojik şeyler var. Haklarını anlatan, oradaki parlamentoda verilen kararları anlatan, merak ettiğiniz soruları cevaplayan güzel teknolojik bir yer yapmışlar. İçeride bir de turla gezebiliyorsunuz arkadaşlar. Rehberli bir tur var. Ona da ücretsiz ama bunun için önceden rezervasyon yaptırmanız gerekiyormuş. Böyle birkaç hafta önceden dolabiliyormuş. Bizim şansımıza bugün bir tane vardı ama 2 saat sonraydı ve sadece bir yerdi. O yüzden biz ona katılamadık. Kendimiz gezdik. Eğer turla gezerseniz parlamentoya falan da girebiliyorsunuz ama tek başınıza gezerseniz parlamentoya falan giremiyorsunuz. Çok bir O yere yüzden giremiyor zaten tursuz. sadece bir kat var tursuz girebileceğiniz. En üst katta da çok şık bir restoran var. Ve Eğer terası bütçe var. sorununuz yoksa o restorana kesinlikle gidin derim. Çünkü çok şık ve lüks duruyor da. Oradan hemen çıkınca da sola döndüğünüzde... Niye geçtin? İçeride bir tane oyun oynadık arkadaşlar. Aşkım Serhat ben de dedi üçüncü ki- oldum, benim sadece kanıtım yok. Hayır, Serhat dedi ki bana gel bakalım Allah ne kadar bilgiliymişsin dedi. Ben senden daha çok soru Elinde bildim. Serhat'ın kamera vardı. Sizce Serhat derece alsa çekmez miydi? Çektiysem eğer koy onu buraya. Tamam Utanırsın belki. ama çekmedi. Ben 4 soru bildim, bir tane bilemedim sadece. Bende öyle bir kanıt yok. Ben 3. oldum. Hazal şimdi quiz'i çözüyor. Bakalım ne kadar bilgili parlamento hakkında, demokrasi hakkında. Şimdi lider tahtasında benim ismimi görünce bakalım aramızda ne kadar fark olacak. Seç birini. Artık boş ver, zaten birinci olamayacağın kesin. Few moments later. Nasıl sen üçüncü oldun ya? Bilgiliyim üçüncüydüm. demiştim. Aynen Ben aynen. üçüncüydüm. Ben görmedim 3. olduğunu bak. Çek tabloyu. Benim adım niye yazmıyor? Çek Ama tabloyu. bende lider tablosunda farklı isimler yazıyordu. Tebrikler. Benim kanıdım var. Hay Allah'ım ya. Neyse şimdi yürürken şeye geldik. City Hall'a geldik. Hall. Yani belediye binasına geldik ve belediye binasının önünde çok güzel bir Christmas market var. Bu Christmas marketi ışıl ışıl akşamki halini çektik. Bir önceki videoda yayınladık. Christmas Market O videomuzda. videoya mutlaka göz atın. Çünkü orada burayı bambaşka bir
atmosferde göreceksiniz. Ama şu an bile güzel yani. Onu çekememiştik ama tam şurada inanılmaz bir şeyle ıslanmıştım. Hatırlıyor musun? Sırılsıklam olmuştum. Hatırlamıyorum, ne zaman oldu? Dün akşam. Sen ıslanmadın, saçmalama. Annemle telefonda konuşuyorduk. Aa. Ya sen koşarak eve gittik bilmiyorum. eşek. Ben bilmiyorum böyle bir şey. Neyse baksanıza El Alem'in belediye binasına bakın arkadaşlar ya. Katedral gibi. Burası Viyana'nın en eski meydanlarından birisi. Zaten belediye binasının hemen önünde. Tam karşısında da inanılmaz güzel bir tiyatro var. Tiyatro binası var. Buranın meydanı birçok amaç için kullanılıyormuş. Yazları buraya kocaman ekranlar kurup sinema geceleri, konser geceleri falan yapıyorlarmış. Ve etkinlikler, festivallerin hepsi burada oluyor. FIFA Dünya Kupası'nın fan zonuymuş burası. LGBT Pride haftası bu meydanda kutlanıyormuş. İşte kış olduğunda Christmas Market bu meydanda kuruluyor. Birçok amaç için kullanıyorlar. Şimdi bir sonraki lokasyona yürürken bir diğer trimden bahsedeyim. Eğer para vermeden gezmek istiyorsanız, böyle gezdiğiniz yerleri anlatan biri olsun, dinleyeyim, edeyim diyorsanız, Avusturya'nın turistler için geliştirdiği çok güzel bir mobil uygulama var. EV Vienna. Bu uygulamayı indirdiğinizde şehrin dört bir yanından bir sürü tur var. Ve hepsi ücretsiz. Turistler için kendileri seslendirmişler. Bayağı güzel bir İngilizceyle heyecanlı bir şekilde anlatıyorlar. Öyle dandik bir uygulama falan da değil. Lokasyonları tek tek görüyorsunuz, geziyorsunuz. Mesela bizim bugün yaptığımız tur Ringstrabe öyle bir şeyler. Öyle bir ismi var. Tam bir yuvarlak olmayan yuvarlak tur aslında. Bunun işte Sisi turu versiyonu var. İşte Christmas Market turları versiyonu var. Bahçeler versiyonu var, modern Viyana versiyonu var. Böyle onlarca tur var. Yani burada ne kadar kalırsanız kalın her gün yapacak bir şey illaki bulursunuz. Teşekkürler Serhat'tan. Teşekkürler. Şimdi biz Viyana Üniversitesi'ne gidiyoruz. Merak ediyorum buranın üniversiteleri nasıl? Ya ne üniversiteler var. Yemin ediyorum insanların neden fersah fersah önde olduğunu anlıyorsunuz buraları gördüğünüzde. Bir üniversite yapmışlar, inanamazsınız ya, büyüleyici. İçinde olunca insanın çalışası geliyor ya. O kütüphane neydi öyle? Gerçekten Hogwarts'ta bir kütüphaneymiş gibi. Harry Potter sahnesi gibi ya. Öyle bir kütüphane yapmışlar. Oturunca zaten otomatikmen artı 50 netle başlıyorsun. Öyle bir ortam. En alt katında böyle full ünlü bilim insanlarının olduğu heykeller koymuşlar. Alt katı full bu heykellerle dolu. Yukarıda da yine kütüphaneyi gördük dediğimiz gibi. Çok güzeldi, muazzamdı. Bayıldık ya. Hemen sol tarafa döndüğünüzde bir kilise var. Bir kralın yaptırdığı kilise. O da çok muazzam ama yeterince kilise gösterdik Aynen, bence. çok ihtişamlı duruyor. Güzel Evet, bir hemen kilise. sola döndüğünüzde o kiliseyi de görebilirsiniz. Ya da Instagram storylerimize bakmayı unutmayın. Orada da görürsünüz. Ve buralarla birlikte artık bugünün sonuna gelmiş olduk. Yarın bir sonraki hafta daha doğrusu buranın en önemli, yani dünyanın en önemli eserlerinden biri olan Öpücük tablosuna gideceğiz. Onun hikayesini anlatırız. Aynen. Çok güzel müzeleri ve çok güzel, daha görmediğimiz çok güzel yerleri var. Oraları görürüz. Onları gösteriyor oluruz. Bu haftalık videomuz bu kadar. Bizi buraya kadar izlediyseniz videomuzu beğenmeyi, Kanalımıza abone olmayı ve Instagram hesabımızı takip etmeyi unutmayın. bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşçakalın.